Merhaba araştıran insanlar. Dünya dışı yaşam formlarınca uygulandığı iddia edilen implantları ve kaçırılma vakalarını irdeleyeceğimiz bir Kült TV videosuyla sizlerle beraberiz. Uzaylılar tarafından kaçırılma olaylarıyla ilgili raporlarda bahsedilen ortak noktalardan biri de uzay gemilerine alınan kişilerin bir takım fiziksel testlerden geçirildikleri ve vücutlarına ince uzun iğnelerin enjekte edildiğidir. Bu iğnelerin ucunda kimi zaman 0,25 santimden daha az bir çapa sahip ince metalik toplar bulunmaktadır. Vücuda enjekte edilen bu iğneler çıkarıldığında uçlarındaki topların yerinde olmadığı görülmüştür. Kaçırılma deneyimi yaşayan kişiler mikroçip adı verilen bu parçaların burunlarına, kulaklarına, sinir uçlarına ve hatta göz kapaklarına yerleştirildiğini söylemektedirler. Eylül 1986'da saygıdeğer bir bilim gazetesi olan Nature'da İngiltere Oxford Üniversitesi jinekologlarının bir raporu yayınlanmıştır. Raporda doğum öncesi rutin kromozom testinden geçen bir kadın hastanın jenital sıvısında esrarengiz bir cismin bulunduğu belirtilmektedir. Tanımlanamayan bir maddeden yapılmış olan ve küçük noktalardan oluşan bu cisim sadece 10 mikron ölçüsünde olup şimdiye kadar tespit edilebilmiş tüm mikroçiplerden daha küçüktür. Uzaylı implantları 1994 yılından beri cerrahi operasyonlar yoluyla vücuttan çıkartılabilmektedir. O günden bugüne kadar tüm dünyada 84.000 kadar uzaylı implantı çıkartma operasyonu kayıtlara yansımıştır. Ayak parmağı, el, çene, dış kulak gibi organların içinde sinir uçlarında rastlanan bu cisimlerin sadece top biçiminde olmadığı pek çok daha başka biçime de sahip oldukları görülmüştür. Üçgen, çubuk, tel gibi. Kimi zaman da bu cisimlerin bulunduğu yerler üzerinde yara izlerine rastlanmıştır. Bazı vakalarda çıkarılan bu cisimlerin bir koza şeklinde olup içerilerinden fosfor yeşili ışınlar yaymaktadırlar. 1995 yılının Haziran ayında Kaliforniyalı pediatrik tıp doktoru Roger Leir bir UFO sempozyumu sırasında kaçırılma olayları hakkında bir rapor sunan Houstonlu UFO araştırmacısı Daryl Sims ile tanışmıştır. Bir pediatri uzmanı olan Dr. Leir, Sims'in sunuşunda uzaylılar tarafından ayağının içine yabancı bir cisim yerleştirilmiş bir kadından bahsetmesinden oldukça etkilenmiş ve olayı incelemek istemiştir. Patricia Dempsey adlı bu kadının ayak röntgenini inceleyen Dr. Leir, ilk bakışta bu cismin ortopedik cerrahide kullanılan paslanmaz çelik materyallerden biri olduğunu düşünmüş. Fakat Patricia'nın daha önce herhangi bir ayak ameliyatı geçirmemiş olduğu ortaya çıkmıştır. Kadının ayağında bulunan bu esrarengiz cismin uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla ilgili olma ihtimali hem Sims'i hem de Leir'i oldukça etkilemiştir. Dr. Leir, söz konusu hasta Kaliforniya'daki kliniğine getirilirse bu cismi ayağından ücretsiz olarak çıkartacağını duyurmuştur. Sims, Leir'a elinin içinde benzer bir yabancı cisim bulunan Pat Parinello adlı kadından da bahsetmiş ve ona kadının el röntgenini göndererek fikrini sormuştur. Dr. Leir'e gönderilen Dempsey ve Parinello'nun röntgen filmleri radyologlarca incelenmiş, sonuçta her iki cisminde metalik olduğu, kesinlikle doğal bir kist ya da benzeri bir oluşum olmadıkları anlaşılmıştır. Bu iki kadın vücutlarındaki yabancı cisimleri çıkartmak üzere Ağustos 1995'te Dr. Leir'in kliniğine gelmişlerdir. Patricia Dempsey, Ekim 1969'da Teksas'ta uzaylılar tarafından gemiye alındığını fakat olayla ilgili çok az şey hatırladığını anlatırken Pat Parinello, geçen 42 yıl içinde pek çok UFO gözlemi yaptığını belirtmiş ve kaçırılma olayının 1954 yılında kendisi henüz 6 yaşındayken gerçekleştiğini açıklamıştır. Parinello, elindeki yumruyu 1971 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından çekilen röntgen görüntülerini görene kadar fark etmediğini söylemiştir. Dempsey'nin ayak parmağında bulunan ince üçgenimsi cisim 1 saatlik bir ameliyat sonucu çıkarılabilmiştir. Domates çekirdeği büyüklüğündeki cismin etrafında oluşan gözle görülebilir ince bir doku, cismi vücutta bulunduğu süre boyunca kaslardan izole etmiştir. Parinello'nun vücudundan ise diğer cisme benzer 5 mm uzunluğunda gözyaşı biçiminde grimsi bir cisim çıkartılmıştır. Bu cisimlerin orta kısmında ise ince metal dilimler bulunmuştur. En son Texas Üniversitesi'nde yapılan biyopsi ve analiz sonuçlarında bu cisimlerin dünyada bilinen 65.000'e yakın elementin hiçbiriyle uyuşmadığı ve farklı bir takım elementleri içerdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca materyallerin elektromanyetik alanları olduğu da yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu da yüksek teknoloji ürünü implantların dünya dışı kaynaklı olduğunun en önemli bilimsel bir kanıtıdır. Dr. Lair ameliyatın ardından cisimlerin yerleştirildiği yerin etrafında hiçbir enfeksiyon izine rastlanmadığını söylemiş ve ameliyatla çıkartılan bu yabancı maddelere karşı vücudun geliştirdiği tepkinin normalden çok farklı olduğunu vurgulamıştır. UFO vakaları uzmanı ve gazeteci Daryl Sims, 2012 senesinde Los Angeles'ta düzenlenen Dünya Dışı Yaşam panelinde verdiği konferansta yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın sonucu olan araştırmalarını insanlarla paylaştı. Öncelikle dünya dışı yaşam formlarının bazı kimselerin iddia ettiği gibi ruhani varlıklar gibi enerji formunda değil, fiziksel bedenlere sahip olduklarını kesin bir dille aktaran Sims, yıllar boyunca incelediği vakalardan toplamış olduğu implantlarla farklı deneyler yaptı. İmplantların biyolojik enerji ile reaksiyona geçtiğini keşfetti. Ancak her implant yerleştirenler tarafından tek bir vücuda göre ayarlanıyor, çıkarıldığı anda da deaktif oluyordu. İmplantlar işlevsel haldeyken cam benzeri saydam bir halde bulunurken en ufak bir müdahalede madde form değiştiriyor ve bilinmeyen kas katı bir metal türüne dönüşüyordu. Sims'in incelediği vakalardan bir tanesi de Amerika'da küçük bir kasabada gerçekleşmiş, kasaba şerifi dahil toplam 30 görgü tanığıyla olay kayıtlara geçmiştir. 2004 senesinde Oklahoma'ya bağlı Levelland kasabasında yaşayan Michael McCarthy isimli adam birçok kasabalıyla beraber gecenin geç saatlerinde biraz ilerideki ormanlık alanda ışıklar saçan bir cismin indiğini görmüş. Max isimli Alman kurdu cinsi köpeğiyle beraber cismi araştırmak üzere olay yerine gitmiştir. Bölgeye vardığında çok parlak bir ışık görerek bayıldığını anlatan McCarthy, gözlerini açtığında etrafı bembeyaz çok büyük bir odada ameliyat masası benzeri bir tablanın üzerinde yatar halde olduğunu, odanın diğer ucundaki bir başka tabloda köpeğinin yattığını fakat her yer çok parlak olduğu için ve tam olarak kendinde olmadığı için etrafı net göremediğini anlatmıştır. Daha sonra kısa boylu, iri gözlü bir varlığın köpeğinin kulağına tel gibi bir şey soktuğunu söylemiş, gözlerini açtığında ise kendisini ve köpeğini ormanda yatarken bulmuştur. Evine döndüğünde bölgeye girişinin ardından 2 gün geçtiğini anlamıştır. Michael McCarthy ile yaptığı görüşmenin ardından köpek üzerine odaklanan Sims, hayvanın telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlere yaklaştığında onları etkilediğini fark etmiştir. Yaptığı ölçümlerde köpeğin ciddi şekilde elektrik dalgaları yaydığını belgelemiş, daha sonra sahibinden de izin alarak Oklahoma şehrinde tam teşekküllü bir veterinerde köpeğe tomografi çektirmiştir. Tomografi sonuçlarında hayvanın beynindeki implant net şekilde görülmektedir. Ayrıca Max geçirdiği bu işlemin ardından saldırgan bir hal almıştır. Dr. Lair'ın en çok etkilendiği vakalardan bir tanesi de incelediği Alman Klaus Klatt'ın yaşadıklarıdır. Bavyeralı bir çiftçi olan Klatt, 1996 senesinde çektiği dayanılmaz baş ağrıları sonucu hastaneye gitmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından beyninde tümör olduğu anlaşılmıştır. Tümör son safhasına ulaşmıştır ve yapılacak fazla bir şey yoktur. Doktorların öngörülerine göre Klatt'ın 5-6 aylık ömrü kalmıştır. Ölümü beklemesi için evine gönderilen Klatt, birkaç ay içerisinde tümörün etkisiyle yürüme ve konuşma kabiliyetlerini ciddi ölçüde kaybetmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştur. Bir akşam üzeri eşi tarafından hava alması için tekerlekli sandalyeyle çiftlik evinin avlusuna çıkartılmıştır. Eşi içeride ev işlerini bitirdikten sonra kocasını eve sokmak için avluya çıktığında tekerlekli sandalyenin boş olduğunu görür. Telaşa kapılarak çocuklarını ve polisi arar. Etrafındaki ormanlık arazide yapılan tüm incelemelere rağmen izine ulaşılamaz. Aradan geçen 4 günün ardından polise gelen bir ihbarla Klatt'a ulaşılır. Klatt, evlerinin hemen aşağısındaki yolun kenarında yarı baygın, hafızasını kaybetmiş şekilde yatmaktadır. Hastaneye kaldırılır. Eşini ve çocuklarını hatırlamamakta ancak yürüyüp konuşabilmektedir. Polise verdiği ifadesinde kendisini uzaylıların kaçırdığını, gemiye aldıklarını, daha sonra da bir yeraltı üssüne götürdüklerini ve kafasına bir implant yerleştirdiklerini söylemiştir. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda beyninde 5 milim boyutlarında bir implant saptanmıştır. İşin garip yanı bu implant tam olarak tümörün olduğu bölgeye yerleştirilmiştir. Tümördense eser kalmamıştır. Bir süre sonra hafızası da yerine gelmiş ve kalan hayatına sağlıklı şekilde devam etmiştir. Doktorları bu duruma hayret etmişlerdir. Pediatrik hekim ve cerrah Dr. Roger Lair,
tıp eğitimini 1961'de tamamlamış ve 1964'te pediatrik tıp doktoru unvanını almıştır. O tarihten bu yana özel hizmette çalışan Lair, yeniden oluşan sinirler ve ortopedide yapay cisimler kullanımı konularını da kapsayan araştırmalar yapmıştır. Dr. Lair'ın UFO'lara olan ilgisi 12 yaşında babasının Roswell kasabasına düşen uçan daire kazası ile ilgili gazete haberlerini okumasını duymasıyla başlamıştır. Ventura Santa Barbara yayınlarından biri olan Vortex'te araştırmacı gazeteci olarak çalışırken ünlü kaçırılma olayları araştırmacısı Dare Sims'le tanışan Lair, Sims'le birlikte uzaylılar tarafından insan bedenine yerleştirilen implant adını verdiğimiz parçacıkların tıbbi ve cerrahi araştırması konulu öncü çalışmayı gerçekleştirmiştir. İnsanlara ve hayvanlara takılan bu implantlar şüphe götürmez şekilde nettir. Nitekim araştırmacıların ellerinde binlerce implant vardır ve henüz materyal yapısı dahi çözülebilmiş değildir. Her şeye rağmen bu implantların ne maksatla takıldığı aynı uzaylıların kendisi gibi gizemini korumaktadır. Kanalımıza destek olmak için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videolarımızı takip ederek araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Küt TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.